hepimizin evinde var. Hatta muhtemelen şu an gözünüzün ucuyla bir tane görüyorsunuz. O hayat kurtaran, her derde deva çoklu prizler. Peki ya size o masum görünen aletin aslında evinizdeki en sinsi tehlikelerden biri olabileceğini söylesem? Gelin bu işin aslını bir anlayalım. Yani soru şu, o prize taktığınız şey gerçekten de eviniz ve sevdikleriniz için bir risk oluşturuyor olabilir mi? Cevap, maalesef duruma göre değişir kadar sinir bozucu. Ama merak etmeyin, bu bölümün sonunda hangi durumlar tehlikeli, hangileri değil çok net anlayacaksınız. Ve prizlere bakış açınız kesinlikle değişecek. Bütün meselenin özü aslında tek bir kelimede saklı, aşırı yüklenme. Düşünün ki çoklu priz küçük bir asansör ve her cihazda bir yolcu. Eğer asansöre kapasitesinden fazla yolcu bindirirseniz ne olur? İşte aynısı elektrikte de oluyor. Bazı cihazlar o kadar ağır ki asansörü tek başlarına bile doldurabiliyorlar. Bunun teknik adı elektriksel aşırı yüklenme. Ama biz buna kısaca tehlike çanları diyelim. Yani olay şu, prize taktığınız aletler, prizin taşıyabileceğinden daha fazla elektrik çekmeye çalıştığında kablolar bildiğiniz ısınıyor. Ama öyle böyle değil, eriyip alev alacak kadar. İşte bu yüzden aman canım ne olacak dememek lazım. Bu gerçekten çok ciddi bir konu. Evet, şimdi gelelim o meşhur listeye. Hani bazı cihazlar vardır ya, adeta enerji vampiri gibidirler. Onlar tek başlarına özel ilgi isterler. Yani doğrudan duvardaki prizi, hazır mısınız? İşte o sakın ha çoklu prize takmayın dediğimiz aletler. Sizce bu listede kaç tane alet vardır? 5, 10, sıkı durun, tam 14 tane. Evet, yanlış duymadınız, 14. Ve eminim ki birkaçı şu anda sizin evinizde de yanlış prize takılı duruyor. İlk durağımız evin kalbi, yani mutfak. Buzdolapları, dondurucular, mikrodalga fırınlar, bunlar zaten devler liginde. Ama şaşırtıcı olan ne biliyor musunuz? O sabah size kahve yapan minik makine bile aslında gizli bir güç canavarı. Veya su ısıtıcınız, yani kettle. Bu aletler sürekli ve çok yüksek güç çektikleri için çoklu prizleri hiç sevmezler. Onların yeri doğrudan duvar. Şimdi size çok basit bir kural vereceğim. Bir şey ısı üretiyorsa o çoklu prize girmez. Bu kadar net. Taşınabilir klimalar, elektrikli sobalar, ütüler, hele o saç kurutma makineleri ve düzleştiriciler yok mu? Onlar anlık olarak o kadar çok elektrik çeker ki prizin sigortasını attırmakla kalmaz, kabloyu eritebilirler bile. Kırmızı alarm yani. Ve son grup, güçlü motoru olan her şey. Çamaşır makinesi, kurutucu, elektrik süpürgesi, hatta evdeki koşu bandı. Bu aletlerin motorları ilk çalıştıkları anda bana bütün gücü ver diye bağırır resmen. İşte o ilk anlık yük çoklu prizin kaldırabileceğinin çok üstünde. O yüzden onlar da doğruca duvar. Tamam, derin bir nefes alalım. Bu anlattıklarım evinizdeki bütün çoklu prizleri söküp atın demek değil tabii ki. Sadece doğru aletlerle kullanmamız gerekiyor. Yani hala çok işe yarıyorlar. Gelin şimdi neyi takabiliriz ona bakalım. Aslında ayrımı yapmak çok kolay. Bir yanda ısı üreten, motoru olan, sürekli yüksek güç isteyen divaz aletler var. Onlar duvardaki prizi istiyor. Diğer yandaysa sakin çalışan, fazla elektrik çekmeyen, ısınmayan, yani çoklu prizlerle iyi geçinen elektronik dostlarımız var. Peki kim bu dostlarımız? İşte telefonunuzun, laptopunuzun şarj aletleri, LED lambalar, internet modeminiz, televizyonunuz, ses sisteminiz, hatta elektrikli tıraş makineniz veya diş fırçanız bile. Bunlar düşük güçle çalıştıkları için çoklu prizlerde bir arada gayet mutlu mesut yaşayabilirler. Şimdi bütün bu teorik bilgiyi alıp pratiğe dökme zamanı. Size evdeki prizlerinizi kontrol etmek için 3 adımlık süper basit bir kontrol listesi vereceğim. Aklınızda kalsın yeter. Bakın bu 3 kural gerçekten hayat kurtarır, abartmıyorum. 1. Prizin üstünde yazan bir kapasite değeri var, watt ya da amper cinsinden. Sakın onu geçmeyin. 2. En büyük hatalardan biri, bir çoklu prizi alıp diğerine takmak. Buna zincirleme diyoruz ve kesinlikle yapmıyoruz. 3. Şöyle bir göz gezdirin prizlerinize. Eskimiş mi, çatlak var mı, rengi mi atmış? Varsa atın gitsin. Güvenliğiniz o birkaç liralık aletten çok daha önemli, değil mi? Peki tüm bu anlattıklarımdan aklınızda kalması gereken tek bir şey olsa o ne olurdu? Bütün bu bilgiyi damıtıp tek bir cümleye sığdıralım. İşte o cümle. Altın kural şu. Emin değilsen duvara tak. Bu kadar. Acaba bunu çoklu prize taksam olur mu ya diye aklınızdan geçtiği an hiç düşünmeyin. Götürün doğrudan duvardaki prize takın. En güvenli yol her zaman budur. Bu basit kural sizi o kadar çok potansiyel sorundan korur ki. Eminim bu anlattıklarımdan sonra herkesin gözünün önüne evindeki bir priz gelmiştir. Eyvah ben de mikrodalgayı oraya takmıştım diyenler vardır. O zaman soru basit. Şimdi kalkıp ilk olarak hangi aleti o çoklu prizden kurtaracaksınız?